15.3.1943'te doğdu. Rahmetli babam günü günüme nüfusumu çıkartmış. Bir ekmek karnesi almak için. Babam İstanbul'da doğma büyüme. Annem de İstanbul, Karagümrük, Vefa Siret Yolu denilen yerde, orası Bostanmış. Orada doğuyor. Annemin dedesinden, daha doğrusu annem annesini tanımıyor. Çok ufak yaşta vefat ettiğinden dolayı kuzeninle anneme orası Vefa Siret Yolu denilen yer kalıyor. Ve burayı istimlak ediyorlar. Spor, beden terbiyesi olarak. Ve parasını ödüyorlar. İlk önce Güneş Kulübü diye hatırladığıma göre, annemden dinlediğime göre, Güneş Kulübü, sonradan Karagümrük Kulübü, Karagümrük'ten sonra Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı olma münasebetiyle Vefa'ya dahil ediyor soruyu. Çocukluğum yani Fatih'te geçti ve doğduğum yerde oturuyorum. Baylıpaşa Camisi'nin hemen yanındayım. Babam deniz yollarında çakçıbaşıydı. Annem rahmetli ev kadınıydı. Anne tarafından Arnavutluk var. Yanya'da annemin babası ve annesi Yanya doğumludur. Arnavut. Ve akrabaları da burada vardı. Babaannem İstanbul doğumlu. Halam İstanbul doğumlu, öğretmendi. Amcalarım vardı. Bizim baba tarafından yelkenciler diye anılan Kotra yelkenleri, meşhur Kotra yelkenleri yapılırmış. Ve benim yetiştiğime göre amcamdan gördüm. Meşhur labı vardı Sami Usta. Sami Usta diye. Kotra, meşhur kotralara yelken yapardı. Babaannemin babası falan da sülale bunlar yelkenciler olarak tanınıyor. Bir amcam da subaydı. Yani babam 4 kardeşten ibaret. 3 bir halam var işlerinde. Evliyim ben. Bir çocuğum var. Ben ilk eşim vefat etti. Ondan sonra birkaç sene sonra evlendim. Bir çocuğum oldu. Halen şimdi Kültür Bakanlığı'nda memurdur. Fatih'te çocukluğumuz ekseri şu çekim yapılan yerlerde olsun. Arkadaşlarımız falan dolaşırdık. Çok oyun oynardık. Mahallemizde oyunlarımız vardı. Mevsim icabıyla böyle sanki sırası gelmiş gibi
efendim oyunlar vardı. Mesela misket oyunu, mille oyunu, zamanlar vardı burada. Zamanları şey yapıyoruz. Hava güzel olunca uçurtma. Ama bütün aile efradı ile baba, anne hepsi çıkar. Doğduğum yer Fatih Belediyesi'ne üç sokak yukarısındaydım. Aşağı tarafları şimdi halen belediyenin bulunduğu yer bostanlardı. Ta kale dibine kadar efendim Hastane Çayırı diye bir yer varmış. Hani Guraba Hastanesi'nin şeysi. Ama Osmanlı zamanında büyüklerimden işittim. Orası da bir mesire yeriymiş. Sonradan bozulmuş. Yani bostanlar şeyler olmuş. Biz evimizin bahçelerinden veya herhangi bir iki sokak aşağı inince herhangi bir arsadan, şeyden uçurtma, rüzgarların estiği zamanlarda uçurtma olurdu. Herkes böyle yarışırdı uçurtmasını. Çok etkinlikler şey olurdu. Sonra mahallemizde çeşitli satıcılar geçer. Yazın elde yapılan dondurmalar. Hatta mahalle aralarında efendim evlerde, bazı yerlerde, bahçelerde elle yapılma dondurmalar vardı. Biz de bunlara yardım ettik. Buz fırçasının içinde çevirdik. Bir kilo efendim şey almak için, dondurma almak için. Dondurma bu ikindiden sonra daha evvel de çıkardı. Arkadan mısır çıkardı. Mısırlar tanınmış şeylerdi, satıcılardı bundan. Ve adeta beklerlerdi. Şimdi mısırcı geçecek, şey yapalım falan. Çok güzel de efendim pişirilmesi falan çok güzeldi. Efendim mahalle komşuluklarımız çok şeydi. Yan tarafımızdaki mahallenin şeyinde Korkut Ata mesela sokağı var. Herkes böyle karşılıklı evlerden çıkar akşamleyin. Yazdan bahsediyorum. Çaylar demlenir. Aileler işte şey yaparlar. Birbirlerinden efendim, bazı şakalar yaparlar, şeyler yaparlar, konuşurlar, etkinlikler, gülmeler, şeyler. Hoş, güzel bir gece yani şeysi geçerdi. Efendim, çocuklar saklambaç oynar o arada. Efendim, ebe gümeci oynar. Ne derler şimdi? Ebe gümeci diyorum. Neyse. Saklambaç oynanırdı. Çocuklar şey yapılır falan. Akşam yemeklerimizi herkes adeta evinin bahçesinde şey yapardı, yerdi. Herkesin bahçesinde kuyu vardı. Karpuzlar falan böyle şeyler kuyulara sarkıtılır. Soğuması için, şey yapılması için. Efendim. Yani bizim tarafımızda elektrik vardı. Vatan Caddesi'ne doğru olan çok yerde de elektrik yoktu. Yani şimdiki belediye başkanlığının iki sokak evveline kadar iki sokak evvelinde ve Vatan Caddesi yoktu. Geceliğin de korkulurdu. Bir aile yalnız başına geçemezdi. Yani bazı vukuatlar olmuş, zifiri karanlık. Hatta daha büyüklerimizden işittik. Hiç elektrik yok, zifiri karanlık
fenerlerle yürürlermiş, şeyler yapılırmış yani 100 küsür sene evvel. Bu gibi şeylerimiz oldu. Sinemalar vardı. Madalyon sineması diye bir şey vardı Malta tarafında. Karagümrük'te Çiçek sineması. Efendim arada bir ayrıyeten Karagümrük'ün Aysu sineması hem yazlığı hem kışlığı vardı. Güzel filmler geldi mi efendim aile efradıyla gidilirdi, seyredilirdi. Ayrıyeten mahallemizde bazı kişiler de vardı. Fasıl tiryakiliği vardı ailemizin. Fasıl tiryaki başka şehirlerde. Mesela şimdi TRT'nin Tepebaşı'ndaki binası, orası Tepebaşı gazinosuydu, açık, yazın. Efendim, böyle 40-50 kişilik bir fasıl heyeti vardı ki, hem bestekarlar hem meşhur efendim, zatlar vardı. Saadettin efendim Saadettin Ökten şeyler falan böyle efendim bestekarlar vardı. Bilhassa aile efradıyla o fasıl bir saatten fazla sürer. Herkes dinler, şey yapar. Ondan sonra şeye kadar geç vakite kadar solistler çıkar, şeyler çıkar. Efendim uçan balonlar vardı. Çok merak ederdik falan böyle alırdık, şey yaptık zaman zaman. Bir de Karaca Tiyatrosu vardı. Zaman zaman tiyatroya da giderdik efendim. Yeni şeyler oldu. Yani tiyatro ve şeyler şeyimizdi. Sinema Sesade başındaki şimdi bulduğumuz zaman zannede 1, 2, 3, 4, 5 tane sinema vardı. Kapalı sinemalarda. Yeni sinema dediğimiz yer, şimdi bir otel oldu orası. Efendim, o sonra yapılmıştı. Milli, Ferah, Emre, bir tane daha vardı öyle. Pazar günü böyle millet seyretmek için biz de büyüklerimizden de giderdik. Çünkü bazı uygunsuz insanlar tabii oluyor. Çocuk olma münasebetiyle. Çocukluğumuzda ekseri kaçarız Yenikapı'ya. Arkadaşlarımızdan kaçarız. Evin haberi yoktur. Efendim denize gireriz. Ama deniz o kadar güzeldi ki temiz. Böyle çakıl taşları görünürdü. Efendim orada denize gireriz falan. Sonra geliriz anlarlar denize girdiğimizi. Yani şimdiki dediğim İdo'nun oralardaydı. Çakıl gaysunusu vardı orada. Çakıl denize, yarısı denizde, yarısı. Orada da aynı biraz evvel söylediğim gibi büyük sanatkarlar şeyler geldi ondan sonra. Hatta Hamiyet Yüce Ses falan şeyler vardı, dinlerdik efendim. Onun altında kayıkhane vardı. Kayıkhanenin amcam yelkenci olma mentalite kayıkhane dediğimiz kotralar falan yapılır. Motorlar, tekneler yapılır. Orası özel bir bölüm olma münasebetiyle zaman zaman aile efradıyla oraya gideriz, şey yaparız. Efendim orada yemek yerdik. Yani yemekte yediğimiz evde efendim zeytinyağlı dolma, kuru köfteler efendim. Bazı pazar günleri de kara tren dediğimiz eski trenden efendim Yenikapı'ya kadar gideriz. Trene bineriz, Florya'ya gideriz. Florya'da şimdiki tabii oralarda oturmuyor. O ulu çınarlar var. Ulu çınarların altında herhangi bir yerde efendim otururuz. Herkes işte kavun, karpuz zamanı aynı şekilde burada da böyle yan tarafta da plajlar vardı.
Florya plajı ve onun yanında ayrıyeten şey vardı. Atatürk'ün köşkü vardı. Ondan sonra daha ileride Menekşe vardı. Menekşe şeyinde orada birkaç sene kampa çıktık orada. Yani hem Kızılay'ın kampı vardı bir de özel. Biz yeri kiralıyorduk belediyeden. Çadır kuruyorduk. Amcam hem çadır da yapardı. Efendim öyle denize giriyorduk. Kayıklarımız vardı. Balık tutarız, şey yaparız. Böyle zamanlar şeyler geçirdik. Mesela Mısır zamanı diyoruz. Dut zamanı. Dut zamanı şeye çıkardık. Tramvayla Şişli'ye kadar gideriz. Aktarmalı gideriz. Çünkü buradan Fatih'ten Harbiye Fatih diye bir tramvay kalkardı. Ondan sonra ikinci tramvaya bindi mi Şişli'ye kadar giderdik. Şişli'de dutluk yer efendim. Herhangi bir dutun altına otururuz efendim. Hem dut yeriz hem mesire olur. Temiz hava olma münasebetiyle. Ayrıyeten Edirne Kapı'nın şimdilik böyle kapı, ana kapı değil, şey kapısından, yani şimdi sonradan açılan bir yerdi. Çünkü oradan Eyüp Sultan'a gitmek için çok yani neden sonra açıldı otobüsler falan Eyüp Sultan'a gitmeye başladı. Oradan Eyüp'e gitmek için ya Balat'a ineceksin, vapurla gideceksin. Çünkü biraz evvel bahsettiğim annemin o kuzenleri, orada da bostanları vardı Eyüp'te. Zaman zaman oraya giderdik ama vapurla giderdik. Ben çocukluğumu iyi hatırlıyorum yani. Söylediğim, hatırladığım şunlar 5-6 yaşındaki hallerim yani. Daha evvelini de hatırlarım. Bir de Edirne Kapı'dan çıktık ya. Edirne Kapı'dan çıktığımızda karşıda sağ tarafta şimdi mezarlık. Oraya büyük kazanlar kurulur. Mezarlık değildi. Şimdiki mezarların olduğu yer orada. Şimdi yeni de defin oluyor ama nakli kubur yaptılar. Yollar geçti. Bazı yollar geçti. Eski mezarları koydular. Orası bir tarla gibi bir yerdi şeye kadar. Efendim orada büyük kazanlar kurulur. Orada da mısır etkinlikleri olur. Çarşamba mesela her sene bana bir kuzu alırlardı. Aldıkları yerde zaten mahalle aralarından da sürüler geçerdi. Mesela biraz evvel söylediğim yer, belediyenin yeri falan, kömürcü develeri geçerdi. At arabaları vardı. At arabaları kimisi şey olarak kullanır, yük arabası, kimisi böyle gezi kendine göre de şey yapar. Mesela Cumhuriyet Bayramı'nda at arabasından Taksim'e çıkmışıktır. Çocuğuz. Aileler de otururdu. Arabaya şilteler falan olur ama birkaç araba olurdu. Bir araba öyle, bir araba öyle. O arabanın sahibi şeyinden, komşuluk şeyleri. Oradan oraya atlıyorum da o kuzu alınırdı. O kuzu böyle beslenilmesi, kıyamazsın kesmeye, şey yapamazsın. Peşimizden o kuzu da gelirdi. Öyle. Çok güzel olurdu, şey olurdu. Ayrıyeten işte hatırıma gelen bazı şeyler var. Evet. O şenlik. Bir de Topkapı'da mesela Topkapı eski otobüs durağının oradaki orijinal kapısından çıkarsan
faytonlar vardı orada. Oradan bindi mi Numune Bağları diye bir yer vardı ama yakında. Yakında ama oraya da bağın herhangi bir kütüğünde yani gene yemek yemek için, şey yapmak için efendim. Oraya da çıkılırdı. Efendim, Florya çıkarız, denize gireriz, şeyler yaparız. Oradan yüzerken yan taraftan plaja da girerdik, ondan şey yapardık. Başka, hatta rahmetli annemin bile orada o Havuzlu Bahçe diye bir yer vardı. Efendim, biz pek oraya gitmiyorduk da az öyle şey yapıyorduk. Annemin çocukluk halinin bile o bahçede bir resmi vardır babasıyla. Efendim, Hırkı Şerif ama Hırkı Şerif Camisi, biliyorsunuz camiyi. Caminin karşısında Akseki Mescidi vardı. Şimdi orası Kur'an kursu. 1. ve 2. sınıf orada okuduk. Okul yok. Atikali Okulu ama. Atikali Okulu'nun bir sığmayan sınıflar 1. ve 2. sınıfa almış. Hatta benim mahalle arkadaşlarımdan da Müjdat Gezen falan arkadaşımdır anlatır. Beraber okuduk okulda. Efendim. Bir de görmüyoruz. Efendim, başka arkadaşlarımız da vardı. Çok rahmetli olmuşlar. Bazı görüyoruz bana. Orada 2 saat sonra caminin karşısında eski bir bina vardı. Gene Atikali Okulu'ydu orası. Şimdilik Milli Eğitim efendim. Orada okuduk. Ortaokulu gelen ve bir de okudum. Efendim. Yani yaptım, ben üniversite falan mezunu değilim. Yani liseye kadar geldik efendim, yaptık. Haylacılığımız da vardı, çocukluk falan. En çok böyle şeylere yapardık. Sonra daha böyle yetişkin olduğumuz zaman yani biraz evvel de söylediğim gibi plajları yap. Şimdi Fatih herkesin böyle düğünler, şeyler falan ekseri bahçesi müsait olan şeyler vardı, evler vardı. Biraz geniş bahçesi falan. Bir evlenme veya bir nişan bir şey oldu mu, sünnet düğünü olsun, olsun, kendi evinin bahçesinde yapardı. Yahut da bir yer kiralanır. Mesela Horhor'a girerken, Horhor dediği de Sofular hamamının karşısında Ekberler Tekkesi vardır. Burası Cumhuriyet Halk Partisi halk eviydi. Burada düğünler olurdu. Danslar, bilmem neler bir olurdu. Ondan sonra tabii sonradan, seneler sonra alında bir tamir oldu falan. Şimdi halen oldu. Fatih Camisi'nin müftülük binası eskiden askerlik şubesiydi orası. Sonradan müftülük geldi oraya. Askerlik şubesi. Büyüklerimden birinden işittim. Orası itfaiye komutanlığıymış. Hatta oranın komutanın da ismi Paşa. Oranın paşa. Vehbi Emre Federasyon Başkanı vardı. Biz ailece görüştüğümüz için efendim onun Fuat Paşa. Fuat Paşa oranın da komutanıymış. Şimdi bunun arkası, yani o sonradan ben onları bilmiyorum. Bu duyduğum şey. Ben askerlik şubesini biliyorum. Ondan sonraki
şeyde müftülük şimdilik müftülük. Fakat müftülüğün arkasında bir bina vardır. Burayı yani yapılmış binadı. Cumhuriyet Halk Partisi halk eviydi. Orada da düğünler, efendim etkinlikler olurdu. Caminin avlusu efendim çarşamba günleri illaki avlu olarak koyunlar falan gelirdi kuzuya. Yani böyle büyük başlar gelmezdi de efendim ama her hafta gelirdi böyle. Efendim orada millet isteyen vardı. Ayrıca kuşçuların pazarı vardı. O yakın tarihe kadar devam etti. Efendim başka yerleri de gördük. Ekseri rahmetli amcam falan beni alırdı, bazı geçerdik. Mesela şeyden Edirne Kapı'dan girdi mi ta Topkapı'ya kadar kalenin dibinden Sultanmahalle dedikleri yer efendim hepsinin pembe, yeşil bilmem ne efendim ta Topkapı'ya kadar öyle çıkardı. Hani özel olarak böyle kavgaları falan vardır ya şeyler. Onları seyredenler de vardı. Ben bir tanesini de orijinal gördüm yani. Neyse yani böyle şeylikler. Ve buralardan önce olsun bu Balat tarafındaki musiki şinaslar vardı. Ekseri şeyler çıkardı efendim. Oralarda çok yetişme şey. Çengi dedikleri bir şeyler vardı. Ekseri buralardan çıkardı. Gelirlerdi. Çok güzel etkinlikleri, şeyleri olurdu. Efendim, o Hamiyet Yüce Ses falan şeyler bu Luna Park dediğimiz eski belediyenin karşısına bile geldi. Efendim seyrettik. Başka şeyden sonra o Luna Park dediğimiz şeyden sonra şimdi burası Bostanlık ya. Aksaray'a doğru gidilen yerde falan böyle cadde denilen gibi bir yer var ama dar böyle bir şey. Orası İstimlak'ta efendim açıldı dümdüz. Hatta böyle tarihi hamamlar falan da vardı yani bilmiyorum gitti yani. Mecbur açtılar orayı. Ya ne denilen bir yer vardı. Yani orada susam şeysi yapılırdı taze efendim. Biraz büyüklerimden işittim ama ben de bir hayal peki hatırlamıyorum. Et yemez diye et meydanı denilen yer. Histori'nin biraz ilerisinde Yeniçeri Ocağı oradaymış. Hatta bir kalıntısı duruyormuş. Hayal ben hatırlıyorum böyle kalıntı ama yok olmuş, öyle gitmiş. Mesela Hüsrev Paşa türbesi var. Kanuni'nin şey yaptı. Onun yanında efendim 333 metre efendim Rufai Tekkesi vardır. Efendim sahiptedir yani. Burası sahiptedir de hissadaların yani 112 metrelik bir yere sahip olan efendim sülaleden kalma bir yer. Efendim orayı hatta satmaya çalışmışlar, bilmem ne yapmışlar. Böyle bir şeylik de oldu. Benim rahmetli ilk hanımım da o sülaleden olma münasebetiyle o 110 metre yer ayrı bir grupta 110 metre yer koyuyor. Yani bizim de acizane bir parça hissemiz kaldı. Ama zannedersem Fatih Belediyesi burayı yapacak. Tekke yeri yıkılmış vaziyette var umumi zamanında falan.
bütün ecdadı şeyde yatıyor, türbenin etrafındaki şeylerde yatıyor. Onun biraz yukarısında bir çeşme vardı. Çeşme yok oldu, resimlerde vardır. Bir de ayrıyeten Balipaşa Camisi'ne çıkarken solda apartmanlar yapılırken gördüm, böyle mahzenler vardı. Yani Osmanlı mahzeni vardı. Maalesef nasıl izin verdilerse yapıldı o zamanlar. Çok şeyler öyle gitti. Mesela Akdeniz Caddesi'nde de bir kümbet gibi bir şey vardı. Yani tarihi bir şey. Maalesef o da gitti yola. Çünkü tam böyle parazit yerde duruyordu. Biraz kenarda duruyordu ama efendim etkinliklerimiz mahalle şeyler, satıcılar, efendim her şeyin bir zamanı vardı. Sonbahar, kışa doğru ondan sonra bozacı geçerdi. Efendim yazın efendim mahalle satıcılar illaki efendim satıcılardan yoğurtçu. O böyle çıngıraklı değildi. Sonradan çıngırak çıktı. Yoğurtçu diye Silivri yoğurdu efendim orijinal taze alınırdı. Efendim başka karpuz, kavun, arabayla geçirilirdi. Herkes efendim 5 tane 10 tane kavun alır. Alır. Efendim 3 aylığını alan zatlar vardı. Ondan sonra alırlar. Taksitleme bir şey satılırdı orada. Efendim böyle etkinlikler olurdu. Hatta Sessade Camisi'nin onu da çocukken seyrettik yani büyüğümüzden seyrettik. Arka kısmında mesela Kastamonu'dan geldi. Yoğurtçuluk yapacak. Burada talim yapılıyordu. Sokakta nasıl geçilir? Yani al şu arabayı eline yahut da yoğurtçu de. Yahut da bilmem ne de. Öyle yok. Bunların bir başları var. Orada talim ettirirdi. Gelen yani hocaları ilk önce onlar gelirler. O caminin avlusunda boş şeyi verirler dolu gibi. Ondan sonra yoğurdu nasıl bağıracak? Yani yoğurtçu uzatacak şeysini. Böyle melodiyle ondan sonra. Hani sütçü de geçiyordu öyle. Sütçü uzatacak. Öyle basit yer. Bunları da talim ettiriyorlardı. Ben bunlara da yetiştim, çocuktum böyle. Büyüklerimden beraber ekseri böyle şeyler yapıyorduk. İşte bir tramvaya bindi mi Bahçekapı'ya, Edirne Kapı, Bahçekapı tramvay olurdu. Bahçekapı dediğim yerde şimdi yani şöyle söyleyeyim, bilmem ama o tabii tramvay durağı. Yani böyle saptı mı Bahçekapı tramvay durağı, böyle saptı mı Nimet Anı piyango şeysine gidiyor yani. Anladınız yani. Böyle çatar yol vardı. Orası şimdi kullanılıyor mu, kullanmıyor mu? Efendim her semtte bakkallar illaki vardı. Yani bu her sokağın efendim mübarekte. Ama bizim aile efradıyla ekseri Malta Çarşısı denilen yerde orada birkaç tane market gibi efendim yerler vardı. Bunlar boşlaktı, eski boşlaklar. Yani Osmanlı zamanında gelen boşlak. Bunlar Hafız Paşa denilen camisine doğru. Hafız Paşa derlerdi zaten oraya. Orada da rahmetli köşede bir yoğurtçu Hüseyin Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Ben çocuktum bana. O Silivri yoğurdunun üstündeki kaymakları millet almaz. Orijinal kaymak yani. Yani ağırlık çekiyor diye. Süt de yoğurt da güzel. Yoğurt da güzel de ben çocuğum
bana paket yapar, şeker koyarız, kaymak yerdik böyle. Onun yanında işte bu bakkaliye şey vardı. Ama illaki çarşamba pazarına millet çıkar. Çarşamba pazarından rahmetli annemden ben çok böyle 1 saat, 2 saat pazarda dolaşırdık ondan sonra şeyler. Efendim. Ama esnaflar şeydi, iyi şey bir esnafdı. Eşleri şeylerimiz, bahçelerimizde de domates bulamam ama işte belediye, Fatih Belediyesi'nin oralardan falan çok domates gittik aldık. Domatesleri aldık. Hani daha doğrusu biraz daha ön tarafından. Şimdi arabaların geçtiği yerde domates, biber falan buralarda bu gibi şeyler ekseri şey oluyordu. Yani salatalar, taze salata falan burada yani işin doğa onur. Herkesin bahçesinde illaki bir incir ağacı vardı. Çeşitli. Sultan Selim, lezzetli incirler. Deve taban. Efendim çok kıymet yani herkesin bahçesinde illaki kayısı ağacı, erik ağacı, ayvalar. Yani illaki herkeste meyve vardı. Efendim kıyafet alışverişlerimizi maalesef konfeksiyon olmadığı için evet bazı hazır şeyler vardı. Rahmetli babamla çıkardık. Efendim ayakkabı olsun, şey olsun. Babam rahmetli en iyisini alırdı yani sağlamını ama hesaplı alırdı tabii. Evet. Bildiği yerler vardı. Ceket falan vardı. Böyle ceketi biz her gün o ceketi giymezdik. Bir sokak kıyafetimiz vardı bizim de. Çocukken diyorum. Yani bayramlığımız şeyimiz var. Alınırken biraz uzun alınır. Şimdi harpten de çıkmış millet şey biraz yani var. Yani Demokrat Parti geldiği zaman bir parladı şey. Yani halk bir ferahladı. Biraz eline para geçmeye başladı. Esnaf, alışveriş şeyler. Mesela amcamın dükkanı Karaköy'de yelkenci olarak dediğim şey vardı. Efendim orada mesela akşamüstü adaya gidecekler, gayrimüslimler vardı. Ama gayrimüslimler 550 vapuru falan bizzati ondan sonra ben hoşuma giderdi. Denizci çocuğum o. Babam denizci olma münasebetiyle vapurların kalkmasını seyrederdim. 3 tane vapur kalkardı. Efendim biri efendim Kadıköy, Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyükada, Kartal, Pendik'e gider. Bir tanesi Kadıköy, Kınalı, Burgaz, Heybeliada. Bir tane onların yanında 3 tane gemi bir anda kalkardı. Çok enteresan bir şey yani. Gayrettim için. Basra denilen bir vapur. İsmi yandan çarptı. Yazık ettiler, jilete verdiler şeye yani. O kadar güzel. Şimdilik böyle o şirkete hayriye denilen gemileri tuttular. Bu gemi 3'ü birden aynı dakikada. O da nereye gidiyor? Heybeliada, Büyükada, efendim Yalova. Şimdi 3'ü birden kalkınca üçü böyle açılıyor. Tekrar onlar yol alıyorlar. Zavallı böyle yavaş yerde yani yandan çarptı olmamız. Aynı zamanda şeyde de vardı. Kabateş Üsküdar arası Sahil Ben Suhulet diye iki tane vapur kalmıştı. Yani bu böyle şeyler de oldu. Yani bu arada biz adaya da gidiyorduk.
aile efradıyla araya giderdik. Annem, yengem falan. Mesela Burgazada da efendim Yelkenci Mehmet Efendi vardı meşhur. Amcamın da dede dostları, şeyler olunca davet ederler. Burgaz Adası'nda otururuz. Orada onun bir deniz şeyinde efendim altı gazino, üstü kendi malikanesi şey yapıyor. Hatta oraya bir cami yapıldı. Minaresini de o yapmıştı rahmetli efendim. O caminin dibinde. Orada da zaman zaman oraya giderdik, şey yapardık, denize gireriz efendim. Bir de arkadaşlarımızdan biraz daha yetiştiğimiz zaman Kalpazan Kayalar diye bir yer vardı Burgaz Adası'nın arka tarafında. Temiz yollar. Oraya giderdik. Balık tutardık. Balık tutma çok şeyimiz vardı efendim. Böyle şeylerimiz oldu. Bayramlar çok güzel geçerdi. Bayramlarda yani illaki bir ziyaretler ekseri çok yakın olursa birinci günü de olurdu da ekseri ikinci günleri olurdu. Mesela Kurban Bayramı telaşlı olma münasebeti illaki herkesin efendim bahçesinde akşeri kurban tırlanırdı. Şey yapılırdı. Yani bayram etkinlikleri çok uzaktan akrabalar da gelirdi. Şeyler gelir. Dedem de efendim şey olma münasebetiyle dostları çoktu. Gelirler. Bir de çocukken bak bunu unuttum. Efendim biz büyüklerimizden öğrendikti, söyledikti. Osmanlı zamanında çocuklar toplanıyorlar, mahalle çocukları. Dilekçe yazıyorlar. Efendim, Hazreti Fatih'in türbesine, Türbedar Efendi'ye efendim veriyorlar, türbeye koy diye. Nedir biliyor musun? Hepsi imza atıyorlar böyle, yani şey yapıyorlar. Osmanlı'dan bahsediyor. Bayramda hava güzel geçsin diye. Salıncaklar var. Bayram yerlerindeki etkinlikler var. Ata biniliyor. At arabasından dolaştırılıyor. Fayton gibi böyle çocuklara. Efendim kayık salıncakları var. Hava güzel olsun diye bayram diye. Biz de birkaç arkadaşımızla böyle toplandık. Ya böyle büyüklerimiz diyor. Hadi yapalım mı falan. Ama ne oldu? Hadi gidelim Fatih Baba'ya türbeye de gidelim diyorduk. Birkaç defa da biz de öyle teberrüket çocukken öyle duyduk büyüklerimizden dinlediğimiz için öyle yapmıştık o şey. Yani eskiden varmış böyle şeyler var. Evet. Valla çocukluğumda mesela Koca Sinan Caddesi vardır belediyenin bir alt şeyinde. Şimdi Mimar Sinan Camii vardır. Böyle kubbesi, minaresi şeydir. Onun bahçesinde de Sübyan Mektebi varmış. Babam orada Sübyan Mektebi'nde okumuş yani. Yani orada okumuş. Dediler ki biraz daha Ali Emri şeysi var ya, o soydan gelirsen Mimar Sinan'ın evi vardı dediler. Evi vardı dediler. Hatta bir başka büyüklerimizden de efendim bu türbedeki Zat-ı Muhteremlerden onlardan da dinledik. Ben onları görmedim ama bizzat dinledik. Mesela o sülaleden belediye baş müfettişi Lütfü Tanam vardı. Bu sülaledendir. Biz de bana çok bazı şeyler de anlattıydı ondan sonra. Eskiden olan şeyler. Mesela bizim evimiz dedi, Fatih Yangın'da yanmamış onların evi. O Arif Efendi'nin evi diye. Yani evi. Onlar burada sülalece orada oturuyorlar. Evi bizden, orası bir çıkmaz sonra Dede Bostan Sokağı diye bir sokaktı.
ayrı bir evler, ahşap evler vardı. Onların da evi tam karşıydı. Şimdi bu evde abisi, Lütfü Bey'in rahmetli abisi Albay Mehmet efendim şey. Bunlar şeyde toplanıyorlar. Bu evde toplanıyorlar. Birkaç kişi daha var. Hatta sigorta eksperiydi de hafız. Efendim neyse aklımıza gelmiyor. O da şey yaptı. Mehmet Akif falan oturuyorlar. Mehmet Akif de burada Sarıgüzel'de oturmuş. Sarıgüzel Caddesi var. Burası Büyük Fatih yangınında, yani burası Paşa Konakları varmış. Şeye kadar böyle, Kısraşı'na kadar böyle gidiyorlar efendim. Hatta şimdi Koyunbaba denilen bir yer var ya, onda da bir Sabire Sultan diye bir zat var. Babaannem Muhammed'i anlatmıştı. Ben gördüm kadını. Mecazitten bir kadın yazmış yani. Oraya gömülmüş orada. Şimdi orası şeymiş efendim, Paşa Konakları gibi yerler var. Yani bunları da büyüklerimden dinledim. İşte babam falan başka bazı yerlerde de gösterdiler, dediler ki bak burası bina yapılıyordu kaç sene önce, burası cami yeriydi dediler. Hatta bazı cami yerlerini de satışa çıkmış, satılan yerler var bilmem ne, duydum. Gösterdiler de büyükler. Mesela bir cami vardı, bilmiyorum ama o yola gitti. Nerede biliyor musun? İtfaiyenin çıkış yeri var ya, hemen onun karşısında ama öyle bir de ışıklar var. Aşağıdan gelen ışıklar. Tam böyle yolun neredeyse yarısını kaplayacak yani. Onu maalesef yıktılar. Bilmiyorum yanlışsa o şey yıkıldı. Bizim orada da şu tabii illaki bir günler olurdu. Gün bir de işte geleceğiz Fatma Hanım, Ayşe Hanım diye efendim ailece gidilir. Çocukları da alınır, onların da çocukları olur falan. Oynardık yani. Mahallede mesela 20 metre ilerideki bir eve davet edilir. Efendim şey olurdu. Giderdik ama çok birbirine yani komşuluk çok şeydi. Akraba gibiydi. Şimdi maalesef ben oturduğum evde efendim adam giriyor bir selam veriyor. Yani bir selam ver bari. Değil mi? Yani maalesef verenler var. Verenler var. O kadar şey oldu ki bu komşuluk çok bambaşka bir şeydi. Ama bir şeyi duydular mı hemen koşarlar. Efendim sevinçli olsun, acılı bir gün olsun falan. Böyle etken şey olurdu yani böyle. Komşuluklar bambaşkaydı yani. Nasıl söyleyeyim? Mesela oynarız arkadaşlarımızdan falan. Ya onların bahçesini ya onların orada bir şey oynarız falan. Kadıncağız bir şey yapar, hemen bir şey bilmem ne, sigara böreği yapar falan. Hemen ikram eder. Yani böyle. Aynı şekilde bizimkiler de böyle aynıydı. Yani meyvese çık bu ağaca çık derler ondan sonra. Ye bak al ye. İlla ki tavuklarımız, herkesin ekseri tavukları vardı. Tavuklar da biz de çok besledik tavuk falan. Babam da meraklıydı. Efendim tavuğa ben çok şey yaptım. Cins tavuğu. Çok değişimler oldu. Yani bir mesela yazın diyeyim bir Fatih
Malta tarafı ana caddeydi yani. Böyle ağası de bir tramvay sesini duyarsın yani. Kimisi yazlığa gider ya efendim. Yazlık dediğim yerler de mesela Suadiye'ye giderler. Erenköy'e giderler. Ekseri orada konaklar falan da vardı. Bizim de akrabalarımız var. Yani ya adaya giderlerdi efendim. Bir takım yerlere gider. Şimdi maalesef oldu. Sokaklar, bir yağmur yağdığı zaman yukarıdan bizim Balipaşa dediğim yerden böyle temelden fazla böyle açılırdı. Yol açılırdı. Seller gider efendim. Öyle. Doğru düz asfalt bilmem ne yok. Arnavut kaldırımı yapılır ekseri. Efendim Arnavut kaldırımı da her tarafı da yapılmazdı. Yani çok değişti Fatih. Mesela şunu söyleyeyim. Zannedersem yukarıdan aşağı da Edirne Kapı'dan Karagümrük'ten aşağı geliyor. Kadar yüksekti yol yüksekti. Çok yukarı yaşlı çınar ağaçları vardı. Yolu indirdiler aşağıya. Yani şimdi Fatih medreselerinin karşısındaki evler, şu kadarcık penceresi görünen yer bir dükkan oldu. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Oldu. İndirdiler, hatta bir beton gibi bir şey de vardır. O hizadeydi karşıda. O da bir yapmaz. Maalesef onu da sonra dinledik. Ayasofya'nın rölevesini yapan bir mimar bir efendim ödül almış Papa'dan. Ödül almış. O mimar bu yolu indirtmiş aşağıya. Ama kasıtlı indirtmiş diyorlar. Yani oradan mimar dostlarımız falan da var da onu bilhassa kasıtlı yerde. Nedir? Caminin temelleri olsun diye. O iner mi o kadar yol? O kötü dediniz. Fatih'ten bahsettik. Oradan buraya kaçıyoruz. Fatih'in etrafındaki medreseler vardı. Medrese. Yani o medreseler işte üniversiteler Benim çocukluğum zamanında o medresede aileler oturuyordu. Aileler. Hepsi böyle içeride artık nasıl parselleştirirlerse, Allah rahmet eylesin, bir Sabahattin abimiz vardı. Efendim, Amerikalı Sabahattin diyorduk ama onlar Kırım Tatarları olma münasebetiyle Amerika'ya gittilerdi. Efendim. Ben de gittim çok Amerika'ya da, davet edildik yani. Efendim o anlattı bir gün. O hali biliyorum. Herkes ailece, çoluk çocuk oturanlar var. Yaşlı insanlar da var. Annesi rahmetli efendim eskiden bohçacılık falan vardı. Evleri dolaşırlar. Girerler, çalarlar kapıyı. Yahut da tanıdığı bir açarlar bohçayı. Duydunuz mu böyle şeyleri? Açar ama hiç çeşit var ondan sonra. Efendim, ya kadın alır, olur falan. Ya taksit de alırlar, bilmem ne. Böyle. Şimdi annesi bohçacı falan dedi ki bana, yani soba kurulmuyor dedi. Yani soba falan, odun sobası. Ancak mangal yakacaksın, odada iyice. Evde mangallarımız iyice vardı. Her sene illaki iyi mangal kömürü alırdı babam rahmetli. Yani onu da neden biliyor musun? Zeytin köklerinden olan
kömür daha yağlı oluyor, daha dayanıklı oluyor. Mangal kömürünün de şeyi vardır öyle, varsa falan. İlla ki herkesin evinde mangal vardı. Efendim, mangalda bir de marsık denilen başka bir şey diyorlar. Neyse efendim, o mangal kömürü alınırdı. O da Sabahattin abi rahmetli dedi ki ya biraz hava olsa da güneşli oldum dışarı çıkalım biraz ısınıyorduk diyor güneşte yani ısınalım diye. Çünkü böyle yerler malum ondan sonra bazı kışında soğukta olur. Yazın serin olur yani güzeldir yani bazı yerler. Böyle şeyler denilirdi ki. Ne mutlu ki parti esas parti işi yani kalorilerin içidir.